Orabaksi'nin herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla tekrar karşınızdayız. Yanımda değerli dostum Serdar Al var. Kameranın arkasında da Doruk Çelebi bize soruları soracak. Doruk biraz özletmişti bizi. Şimdi tekrar kendisini aramızda görüyoruz. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hızlıca ilk sorumuzla başlıyorum. Hadi bakalım. Kendi saatimi inceleme için size gönderebilir miyim? Saatimi sizden dinlemek çok güzel olurdu demiş Anadolu'nun bağrından bir takipçimiz. Bize inceleme için gelen saatler buradaki distribütörler tarafından geliyor. Yani markaların Türkiye'deki temsilcileri tarafından gönderiliyor ve bunlar genelde satılamayacak, not for sale ürünler oluyor. Örnekler oluyor, sample'lar oluyor. Ya da bazen biz bazı saatleri para verip kendimiz satın alıyoruz. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla herhangi bir sorumluluk olmaması açısından ya da saatlerin başına bir şey gelmesi durumunda bununla ilgili problemler yaşanması nedeniyle biz dışarıdan herhangi bir takipçimizin, okurumuzun, izleyicimizin bize saat göndermesini istemiyoruz. O saatleri inceleyemeyiz yani. Saat inceleme işi o kadar dışarıdan göründüğü kadar basit bir şey de değil. Evet. Bize her gelen saat belli bir güvenlik önlemleriyle geliyor, belli sigorta poliçeleriyle geliyor. Dolayısıyla biz de işimizi mümkün olduğunca profesyonellik çerçevesinde yapmaya çalışıyoruz. O saatini göndermesin ama kendi gelsin saatle beraber, seve seve beraberce inceleriz, bakarız, üzerinde konuşuruz, sohbet ederiz. Evet, öyle olabilir. Doruk'un ellerine teslim ederiz. Tüm yorumları yapar yani. Peki, sıradaki sorumuza geçelim. Akıllı saat ürün grubunda bazı lüks saat markalarının da ürünlerini görüyoruz. Son zamanlarda bu ürünlerden pek bahsedilmediğini fark ettim. Lüks markalar bu ürün gruplarından çıkmayı mı planlıyorlar? Ya şöyle, bu seneler önce benden bir program yapmamı istemişlerdi. Jack Style, bu Jaguar'ın bir şeyiydi. Orada böyle bu soruya benzer bir şey gelmişti. Yine böyle 2016-2017 falan söylemiştim yani bunun bir trend olduğunu. Bu tarz trendlerde her zaman bir ürün öne çıkar. O ürünün öne çıkacağını, öbürlerinin de çok ilgi görmeyeceğini hem müşteri tarafından hem marka tarafında olduğunu düşündüğümü söylemiştim ki bugün muhtemelen Apple Watch diğer bütün akıllı saatleri ezdi geçti. Diğerleri de işte ufak tefek, onları sen daha iyi biliyorsun, takip ediyorsun ama çok şeyi yok artık. Etki yaratmıyor diye düşünüyorum. Lüks saat markaları için o segmentin ilk başta düşündükleri kadar ya da planladıkları kadar çekici olmayan bir hale dönüştüğünü düşünüyorum. Çünkü aslında vardı. Montblanc Summit vardı. Tag Heuer'in Connected vardı mesela ki onun en son jenerasyonlarından bir tanesini bir süre kullanmıştık seninle beraber, hatırlıyorsun. Bunlar hala devam ediyor. Sonuçta software desteği geldiği sürece de devam edeceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi yani bu markalar genelde bu tür ürünleriyle değil, daha klasik mekanik saatçiliğe gönderme yapan bu kapsamda, bu konsepte uygun ürünleriyle anılıyor. Dolayısıyla onlar da bence ilk zamanlardaki gibi medya planlamasını, iletişimi o modeller üzerinden yürütmek yerine tekrar eski klasik analog mekanik saatlerine döndüler diye düşünüyorum. Tabii yani bu da bir marketing macerasıydı Tabii, zaten. evet. Hatırlasana, Tag Heuer bu Connected'da ilk çıkardığında işte bunu al sonra geri getir, üstüne para öde, mekaniğe geç falan filan gibi şeyler yapılıyordu. Çok da etkili oldu. Bir dönem hatırlıyorum, ben Avrupa'da gittiğim her şehirde Tag Heuer butiklerine uğrayıp Connected var mı falan filan diyordum. Hani kendim taksam takmasam hani o an için ona sahip olmak güzel bir his gibi geliyordu. İn bir hali vardı yani. Ama şimdi tabii o şeyi kaçtı artık. Eski etkisi yok bence yani. Evet, aşağı yukarı özetle durum bu. Her ikinizin de sosyal medya hesaplarınızda çok güzel saat fotoğrafları yer alıyor. Saat fotoğrafı çekme konusunda bir kaynak tavsiye edebilir misiniz? Yoksa deneyerek mi öğrenmeliyim? Ben de Burak'tan öğrendim fotoğraf çekmeyi, açık söylemek gerekirse. O benden daha iyi anlatacaktır ama birincisi hem saatin hem çektiğiniz cihazın temizliği çok önemli. Evet, aynen öyle. Onu önce temizliyorsun. Ondan sonra biz ne diyoruz? Kontör diyoruz. Yani kadranın bu camın yansımasını falan engellemek lazım. Biraz tabii çalışmak gerekiyor. Yani kısa cevap vermek gerekirse biraz üzerinde, yani işte sağda solda biraz bakıp ondan sonra da üzerinde denemek, çalışmak gerekiyor. Yani aslında normal obje fotoğrafçılığı için geçerli olan her şey saat fotoğrafçılığı için de geçerli. Belki saatin markasına, modeline biraz vurgu yapabilecek, etrafına bir şeyler konabilir. Yani çok teknolojik bir şeyse belki bir işte ne bileyim bilgisayar klavyesi olabilir. Retro bir şeyse oraya belki ona uygun bir gözlük olabilir. Ya da ne bileyim aynı markadan bir kalem konabilir. Serdar'ın bahsettiği ürünlerin ve cihazın temiz olması mevzusu çok çok önemli. Arka kameranın camını temizleyerek birkaç piksel eklediğimiz zamanları biliyoruz yani.
Bunlara dikkat edilebilir. Bunun dışında tabii camın yansımaması için baktığınızda en azından üstten koyu renk bir parça, belki bir kağıt, belki bir çanta, artık elinizde ne varsa onun bir kontrol atıp gölgelendirme yapabilirsiniz. Daha düzgün olur. Yani camda kendinizi ya da çeken fotoğraf makinesini görmektense bu tür şeylere dikkat edilebilir. Ziyaret ettiğiniz yerlerde, seyahate gittiğinizde oranın öne çıkacak detaylarıyla bir iki fotoğraf bence güzel olabilir. Dediğim gibi genel obje fotoğrafçılığı artı biraz hayal gücü ve pratik bence işinizi çözer. Son yıllarda saatlerin kasa çapları ciddi şekilde küçülmeye başladı. Hatta Panerai gibi büyük saatlerle ünlenen markalar da bu furyaya katıldı. Bu konudaki yorumlarınız neler? Çok memnunum böyle olduğu için. Açıkçası 34 ile 38-39 arasında birçok saatim var. Bu saatleri takmayı çok seviyorum. Ama burada her zaman Serdar'ın söylediği bir söz var. Şöyle söyleyeyim. Onda hiçbir zaman kağıt üzerinde yazan değerler bilekteki duruşla bir olmaz diyor. Gerçekten bu çok doğru. Bileğinizin şekli, bileğinizin işte kemik yapısı, aynı zamanda saatin boynuz aralıkları, çapraz ölçüsü, daha doğrusu saatin bileğinizde ne kadar yer kapladığı aslında burada önemli olan. Bunun dışında genel itibariyle bakmak gerekirse evet, oversized watches trendini hiçbir zaman sevmemiştim. Bu akımı hiçbir zaman sevmedim. Bana çok garip geliyordu. Kendi evet bazı saatlerim oldu bu şekilde. Şu an yok gerçi ama sonuç itibariyle ne bileyim böyle 44 milimetrenin üzerindeki saatler falan bence lüzumsuzdu ve çok daha ucuz moda markalarını hatırlatan tasarımlara bence sahne oluyordu. Bunun dışında okurumuzun belirttiği Panerai gibi markalar da kısmına da aslında bir şey söylemek istiyorum. Ben Panerai'yi büyük saatleri tanıyan ve büyük saatleri seven bir saat meraklısıyım. Serdar gibi bir panelist de olmayabilirim ama geride bıraktığımız 10 senelik dönemde 6 tane Panerai'm oldu. En ufağı 42 milimetreydi. Ki bir tanesiydi o sadece. Onun dışında 44 mm Luminor kullanıyordum her zaman. Ticari açıdan Panerai'nin daha konforlu, daha ince, daha kompakt kasalara geçmiş olmasını anlayabilmekle birlikte old school bir Panerai meraklısı olarak aslında o kadar da tasvip etmediğimi altını çizmek isterim. Bence 44 ve 47 mm Panerai'ler en güzel Panerai'ler. Panerai'nin böyle bir şey yapması ne kadar garipse, atıyorum Vacheron Constantin da bu kadar böyle işte 300 gramlık 50 52 milimetre, milimetre bir şeyle çıkarsa o kadar bizi şaşırtır. Doğru. Dolayısıyla yani bu yani çok önemli bir argüman değil diye düşünüyorum. Yani istediğin saati git al. Ama sebebini soruyorsan tüketimde en yüksek seviyelere ulaşan Uzak Doğu'nun, Çin'in etkisi büyük bundan. Daha önceki videolarınızda sıklıkla dile getirdiğiniz konuların hepsini bir arada sunan bir soruyla karşınızdayım. Bir saati beğenme ve satın alma sürecinde sizin için belirleyici 3 unsuru sıralayabilir misiniz? Yani ben sıralayayım. Bir, tasarım. Yani saatin tipi bence çok önemli. İki, marka prestiji. Bu da önemli çünkü harcadığınız bütçenin bence içinde önemli bir kalem de bu. Buna da bir para veriyorsunuz yani. Bunun bence iyi olması gerekir. Son olarak da arkasındaki hikayelerim. Bu da benim için çok önemli. Yani tarihini araştırmak, detaylarını öğrenmek, zaman içinde geçirdiği evrimi okuyabilmek, bunlara vakıf olabilmek, eskisini görebilmek, yenisini arzu edebilmek. Bunlar da önemli. Dolayısıyla benim adıma 3 detay bu. Sizin adınıza hangisi 3 detay Doruk Bey? Benim adıma marka değeri, ikinci el değeri. Bu cevabı beklediğinizi biliyorum. Evet. Çünkü artık sektörde eskaza ya da bilinçli olarak saati satmak istediğinizde kazanacağınız ya da kaybedeceğiniz miktarlar direkt olarak tercih sebebi olmaya başladı. Yani Burak Bayram'a katılıyorum bu dediklerinde ama ondan farklı olarak ya da ondan daha fazla olarak saatteki mühendislik detaylarına da bakıyorum ben. Ve işin ardında mutlaka bir hikayesinin olmasını istiyorum. Çünkü saati bence bizim için arzu edilebilir hale getiren şeyler aslında o hikayeler, birbirimizle olan paylaşımlar. Bu arada çok güzel bir soru. Yani ben o yüzden en son ben cevap vermek istedim. Doğru, o yüzden sordum. Yaklaşık 2-2,5 sene önce benim için olay bulunamaz olması, Evet. kimsenin bileğinde olmaması, işte ikinci el değerinin hani değer kaybetmiyor olması. Doğru. Bunu aldığımda hangi Horavax Inside üyelerini gıcık edebilirim falan filan. Bendeki kriterler inan bana Evet. 2,5-3 sene öncesine kadar buydu. Biliyorsun bir gelişim yaşadım ben kendi içimde ki bu evrilmeyi özellikle hobi tarafında hepimiz yaşıyoruz işte. Doruk da yaşıyor, Tabii ki, bizi evet. seyredenler de yaşıyor. Ben o evrimin sonucunda inan artık kalbimi dinlemeye başladım. Biliyorsunuz gittim Trilop aldım.
Moser aldım, Çapek aldım. Uzun süredir beklediğim, istediğim bir Perpetual Calendar Audemars Piguet aldım ki benim biliyorsun komple altın saatlere karşı şeyim var. Şu Bilmez an olur muyum? bileğimden çıkaramıyorum. Evet. O kadar mutluyum. Rolex'lerimin içinde bunu takıyorum. Metroid kadran ilk başlarda bana şey geliyordu ama bir baktım kendimi diğer saat tutkunlarından, diğer saygı duyduğumuz saat severlerden ayıracağımız bir şeyler yapmamız lazım. Ve Evet. bu gerçekten beni ayırıyor. Trilop ayırıyor, Çapek ayırıyor. Bilemiyorum bizim Horovax Limited Edition'larımız beni Kesinlikle. diğerlerinden ayırıyor. Yani tamamen tabii buna bir bütçe harcanıyor. İster istemez bu bütçenin bir karşılığı olsun. Tabii ki yine istiyorum. Ama benim için şu an bir tane kriter var. O da saati takacağım, beğeneceğim. Bütçem ona uygun olacak ve alacağım yani. Bundan da çok mutluyum. Herkese tavsiye ederim. Kanalınızda neden Homage saat incelemesi yok? Bu tür saatlere karşı mısınız? Horovax'ın yayın akışı, Horovax'ın içerik düzenlemesi falan bunlar Doruk ve Burak tarafından yapılıyor. Ben de Evet. olabildiğince katkı vermeye çalışıyorum. Ben şunu soruyorum. Bir Homage saatin Horovax ya da herhangi bir medyada incelenmesi, masaya yatırılması o medyaya ne kazandırır? Türkiye'de Bilmiyorum. Homage saatleri satan bir distribütör var mı? Yok. Türkiye'de Homage saatleri satan bayi var mı? Yok. Düşünsene bizim Richmond grubunun, Swatch grubunun neredeyse bütün markalarıyla belli sözleşmelerimiz var. Evet. O adamların o güzel 10 bin euroluk, 20 bin euroluk, 100 bin euroluk saatlerini burada masaya yatırırken markası bile olmayan Homage zaten ne anlama geliyor bilmiyorum. Yani bir şeye benzetilmiş mi? Bir şeye benzetilmiş diyelim. Nasıl yapalım onu yani? Bir de bizim konsantre olduğumuz kullanıcı profili de o Bu değil. değil. Aynen öyle. Bunu söyleyince yine yok Watch Snob, yok bilmem ne milyonluk dolarlı saatleri tokuşturuyorlar falan filan diyebilirler. Kendilerine Evet, göre haklı olabilir doğru. bazı insanlar bunu düşündüğünde ama asıl sebebi Horovax'ın kurumsal ve profesyonel yapısı. Yani. Tabii bir de biz o saatleri nereden alabiliriz? Yani Tabii. sonuç itibariyle Pagani Design'ın Türkiye'de bir yetkili bayi yok, distribütör yok, bize örnek gönderecek kimse yok. Bir şey olduğunda konuşabileceğimiz bir muhatap yok. 2 sene sonra belki marka yok. Bakacak Sen bu olursan. ülkeye yatırım yapmamışsın. Evet. Ben niye medyamda Yani bunu destekleyeyim ya da bir haftada noktaya getirmeye haftada çalışayım? bir gün video yapıyoruz. Yani şu anki plan programımızla, eforumuzla her hafta bir video yayınlamaya gayret ediyoruz. Bazen 2'ye de çıkıyor. Açıkçası böyle bir emeği, bu kameranın arkasında duran ekibi ben tutup da ne bileyim böyle Pagani Design için harcamak istemem yani açıkçası. Bunların zaten review edilecek, yorumlanacak bir yeri de yok ki. İçindeki mekanizmalar belli. Neyin taklidi oldukları belli. Merdiven altında taklit ürünleri üreten markaların taklit ürünleri official bir satış kanalında sergileyemediklerinden dolayı uydurdukları saçma sapan isimlerle sattıkları saatler. Yani gerçekten Horovax ekranlarında gözükmesi gereken saatler bunlar mı? Bence hiç alakası yok. Zaten böyle bir şey için vaktimiz de yok yani. Sıradaki sorumuz. Saatlerin kozmetik veya görsel başlıklar altında modifiye edildiğini görüyoruz. Peki mekanik ya da fonksiyonel anlamda modifikasyon mümkün müdür? Mesela mekanik bir saatin güç rezerv süresi uzatılabilir mi? Bence mümkün değil. Mümkün olması için sizin bayağı bir uğraşmanız ya da en azından çok daha büyük bir saatle uğraşıyor olmanız lazım. Belki bir masa saati ya da bir duvar saati üzerinde bu tür modifikasyonlar yapılabilir ama bir saatin, mekanik bir saatin power reserve yani güç rezerv süresi birkaç tane değişkene bağlı. Burada saatin beat sayısı yani vibrations per hour dediğimiz osilasyon sayısı balansın, eşapmanın. Bu bir önemli. Ne kadar hızlı çalışıyor, ne kadar enerjiye ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda kaç tane tulumba var? Bu önemli. Tulumbanın içindeki kıl zembereğin yapısı, kalınlığı, uzunluğu ve esneme katsayısı önemli. Mesela mekanizmanın mimarisini değiştirmeden güç rezerv süresini uzatmak için sunulan çözümlerden bir tanesi tulumba kapaklarının içini incelterek ve daha uzun, daha ince zemberekler koyarak bunu geliştirmek gibi ama bunlar yani yüz milyonlarca dolar harcanarak yapılan Ar-Ge'ler sonucunda ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ben mekanik bir kol saatinin mekanizmasının bu tür core yani temel özelliklerini değiştirebileceğine inanmıyorum. Yani kozmetik olarak mekanizmaya da bir şeyler yaparsınız. Pahlama dediğimiz işleri elde yapabilirsiniz, süsleyebilirsiniz. Ama çalışma prensibi üzerinde bence uygulanacak bir şey yok. Ha ne olabilir? Dediğim gibi kocaman bir masa saati olur, duvar saati olur. Bunun için bir şeyler elbet yapabilirsiniz. Limited Edition modellerinizi seçerken ya da tasarlarken takipçilerinizin katılabileceği bir anket düzenlemeyi düşünmez misiniz? Bir güzel soru da. Buna cevap vermek aslında çok zor değil ama beni de zorluyor yani bu konuda Evet. konuşmak. Demokrasi burada işlemiyor.
Maalesef işlemiyor. Olay karışıyor. Hepimizin farklı fikirleri var. Herkes farklı Evet. bir fikirden bahsediyor. En son Limited Edition'ı Horavax olarak benim de üyesi olduğum Cigar Club İstanbul'a yaptık 25 Evet. limitli. Orada insanların fikirlerini aldık. Orası çok böyle saatlerle bizim kadar hardcore bağlantılı insanlar yok. En son ne yaptık? Kadının tütün rengi yapmaya karar verdik ve herkes o mantıklı. tamam falan filan dedi. Ama bunu sormaya kalktığında insanlara bırak senin sunduğun seçeneklerden birini seçmeyi, üstüne adam çizgili olur mu falan ekliyor. Dolayısıyla başa çıkamıyorsun. Biz saat severler olarak, Horavax ekibi olarak oturuyoruz, karar veriyoruz ve olması gereken en güzel şeyi çıkarıp milletin önüne koyuyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Doğru, yani dediğin gibi evet, bu konuda seçenekler bence işin ortaya çıkma sürecini baltalıyor. Öyle Evet, söyleyeyim. evet. Yani bir Geciktiriyor, türlü doğru geciktiriyor, karar veremiyoruz falan. Aynı zamanda şu da var. Yani bu tür genelde işte izleyicilerin ya da takipçilerin yorumlarına göre yapılan işlerde daha ticari adetler konuşuluyor. Sonuçta 15 saat sever dostumuzun sahip olacağı bir saatin nasıl olacağını planlamak için de bence bir medya araştırmasına ya da oylamaya, ankete gerek yok. Gerek yok. Biz onu kendimiz halletmeyi tercih ediyoruz. Öyle Bu bir- haftaki sorularımızın sonuna geldik. Takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz bizlere ulaştırdıkları sorular için. Sosyal medya kanallarımız aracılığıyla da yeni sorularınızı bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.